kadar güzel. Aleykümselam. 5 dakika önce biz çay içtik arkadaşlarla. Aklıma çayla ilgili bir şey geldi. Düşünce, fikir. Dedim ki bu bilgiyi sizinle paylaşayım. Bakıyorum insanlara, ofislerine, iş yerlerine veya mesela bir yere gidiyorlar, çay ısmarlatıyorlar. Çay içer misiniz? Tamam, getir. Laf olsun diye çay içmeyiniz. Biz laf olsun diye şuraya kadar yemişiz, içmişiz. Arkadaş geliyor, çay ister misiniz? Tamam getir. Oraya gidiyor, çay ister misin? Zırt pırt çay içiyoruz. Çayı iki nedenle içmemiz gerekir. Ya uyarmak için ya da rahatlatmak için. Yani çayın iki etkisi var. Ya uyarıcıdır ya rahatlatıcı. Bu iki amaçla çay içilmesi gerekiyor. O da günde 1 veya 2 defa. Bilemediniz 3. Zırt pırt çay içmek iyi bir şey değil. Vücuda çok zararlıdır. Özellikle mesela yemekten sonra biz çay içiyoruz. Çok zararlı. Ağzımızı zorlaştırır. Yemekten sonra asla siyah çay içmeyiniz. Akşamlar mesela siyah çay içmeyiniz. Uykunuzu bozuyor. Bazı yapılar böyle. Yani belli bir saatten sonra içmemeleri gerekir. Ne kahve ne de çay. Mesela saat 4-5'ten sonra. Ve sonra da siyah çay yerine yeşil çay, bitkisel çayları kullanabilirsiniz. Yeşil çay hazmı kolaylaştırıyor. Bir sürü şeyler var bu konuyla ilgili. Sonra konuşuyoruz ama lafın kısası bak. Eğer çay 3-4 dakika içinde demlenip içerseniz uyarıcıdır. Ve eğer çayı 8-9 dakika içinde demleyip içerseniz rahatlatıcı etkisi olur. Bu iki amaçla içmesi gerekir. Bir de çayla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. İyice lütfen dinleyiniz. Mükemmel bilinç. Çay. Ne demek? Ne alaka? Çok alaka. Davranışlarınızın ve eylemlerinizin bilincinle senkronize olmadığını anladığınız an hemen durun. Bunu çok dikkat ediniz. Çünkü eylemleriniz otomatikleştiğinde makineleşir ya da robotlaşırsınız. Makine ya da robot gibi olmayın. Tüm eylemleriniz nefesle birlikte olsun. Tabii ki bu nefesle ilgili biraz kişi daha bilgi buraya gelip o eğitimi alması gerekir. Sonra anlar ne demek nefesle, bütün eylemlerimizi nefesle yapmamız gerekir. Çok faydası var. Çok faydası. Böyle eylemler bilinçli eylemlerdir. Çay Budistlerin buluşudur ve Budistler çayı Zen öğretisinin bir sembolü olarak görürler. Hala Budist, Zen, biz Müslümanız elhamdülillah bırakınız bunları ya. O anlama konsantre olabilir. Çünkü çay meditasyon uygulamaları için çok faydalı bir destekleyicidir. Kişiyi canlandırır ve uyandırır. Bu nedenle Budistler asırlardır konsantrasyon veya farkındalık için mutlak bilinç anlamına gelen çayı kullanırlar. Bu hikaye Bodhidharma'ya aittir. Büyük bir Zen hocası. Bodhidharma, Çin'de bulunan Ta adındaki bir dağda sürekli olarak meditasyon yapardı. Zamanla Ta adı çaya dönüştü. Günümüzde o dağa Ta ya da ça denir. Hintliler de bu yüzden çaya ça ya da çay derler. Ve Bodhidharma neredeyse günün tamamını meditasyon ile geçirirdi. Tam 18 saat meditasyon yapıyor. 18 saat meditasyon bakın başka bir şey. Çok şey. Bu piyasadaki bildiğiniz meditasyon, bilmem bulutlara dans etmek üzerinde eğlenceli şeyler, bir hayal etmek, bilmem rahatlama şey değil. Gerçek meditasyonu gerçek bir kişiden oynanmanız gerekir. Böyle ticari, herkes zaten meditasyon yapardı artık maskara
pozisyona getirdiler. Böyle meditasyon yapıyor, böyle 10 çeker meditasyon yapar. Bunlar değil. Bunu biliniz. Meditasyon sırasında defalarca uyku hissiyle mücadele ediyordu. Sürekli göz kapakları düşmekteydi. Bir gün daha kaliteli bir şekilde meditasyon yapmak için ağırlaşan göz kapaklarından kalmaya karar verdi. Göz kapaklarını kesip toprağa attı. Sonra bir süre toprağın içinde kalan göz kapakları çayın ilk tohumları oldu. Göz kapaklarının düştüğü yerden bir bitki ortaya çıktı. Bodhidharma'da bu özel bitkiyi kullanarak ilk çayı yaptı. Bu çay sayesinde bilincini daha uzun süre koruyabildiğini ve daha bilinçli kalabildiğini anladığında ise çok şaşırmıştı. Şimdi artık meditasyon yapmak için önünde hiçbir engel kalmamıştı. Bu çok etkileyici bir hikayedir. Zen takipçileri asırlardır çay içerler ve çay onlar için çok kutsaldır. Zaten gördüğünüz gibi çay içmenin bir seremonisi var. Japonlar mesela bunları yapıyor. Biz böyle çay getir çıktık. Şekeri atmalı bir nefesle bitir. Seremoni var. Böyle şey zen meditasyon haline, konsantrasyon haline getiriyor. Bunu alıyorlar. Bu kaç yudum, kaç defa çevirdiler bu kaşı diling. Tak. Koyuyorlar böyle. Şuna bakıyorlar. İçiyorlar. Sonra da yere koyuyorlar. Neyse bu bir seremoni. Arada filmlerde veya mesela bazı seremonilerden mesela Japon günleri var görmüşsünüz. Son olarak bir kez daha tekrarlıyorum hatırlatmak için. Çayı 3 ile 4 dakika içinde demleyip içerseniz uyarıcı bir etki elde ederseniz çayı 8-9 dakika demleyip içtikten sonra ise rahatlatıcı bir etkisi olur. İki amaçla içilmesi gerekir. Zırhlı bir çay içmeniz.